Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alev'le Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için çok pratik ve çok lezzetli bir simit poğaça tarifi hazırladım. Hiç zaman kaybetmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. Yoğurma kabına ilk olarak 1 su bardağı ılık suyu alıyorum. Sonrasında 1 su bardağı ılık süt ekliyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 mililitre. Daha sonra 1 paket instant maya ekliyorum. Dilerseniz yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. 2 tatlı kaşığı şekeri de ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum ve içerisindeki şekeri eritiyorum. Mayanın hızlı bir şekilde aktifleşip hamurunuzun güzelce kabarması için kullandığınız suyun ve sütün ılık olmasına lütfen özen gösterin. Güzelce karıştırdım ve içerisindeki şekeri erittim. Sonrasında 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 mililitre. Sıvı yağ da ekledikten sonra şöyle bir karıştırıyorum. En son unu ve tuzu ekleyerek güzel bir hamur hazırlıyorum. Tarifim için toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Unun bir kısmını ekledikten sonra son olarak 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Bu un miktarı herkeste değişkenlik gösterebilir. O yüzden lütfen ununuzu yavaş yavaş ekleyin. Hazırladığımız hamurun çok yumuşak ve neredeyse ele yapışan bir kıvamı olması gerekiyor. Hamur toparlanıp kıvamını alıncaya kadar karıştırıyorum. Toparlanan hamuru tezgaha aldıktan sonra yaklaşık 3 dakika boyunca yoğuracağım. Bu arada tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ölçüleriyle birlikte ekliyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Güzelce karıştırdım ve hamurum toparlandı. Şimdi tezgaha biraz un serperek hamuru tezgaha alıyorum. Hemen şunu da belirtmek istiyorum. Tezgaha serptiğim ve sonradan eklediğim unla birlikte toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Biraz önce de belirttiğim gibi hamurumu tezgahta yaklaşık 3 dakika boyunca yoğuruyorum. Hazırladığınız hamur ne kadar yumuşak olursa poğaçalarınız da o kadar yumuşak olacaktır. Ne kadar yumuşak ve esnek bir hamur olduğunu görüyorsunuz. Hamuru yeteri kadar yoğurduktan sonra tekrar yoğurma kabına alıyorum. Üzerini hava almayacak şekilde kapatıyorum ve 1 saat boyunca mayalandırıyorum. Bir saatin sonunda hamurum çok güzel bir şekilde kabardı. İlk olarak havasını alıyorum. Havasını aldıktan sonra tezgaha biraz un serperek hamuru tezgaha alıyorum. Kenarlardan içeri doğru katlayarak hem hamuru çok kısa süre yoğuruyorum hem de yuvarlak bir form veriyorum. Yuvarladığım hamuru ilk olarak ikiye kesiyorum.
Ve son olarak bezelerimi daha eşit alabilmek için hamuru silindir haline getiriyorum. 8 eşit parçaya kesiyorum. Yani vermiş olduğum ölçüden toplamda 16 adet poğaça elde ediyoruz. Gördüğünüz gibi hem çok fazla malzeme gerektirmiyor hem de oldukça bereketli bir tarif. Kestiğim hamurları yuvarlayarak bez sermiş olduğum tepsiye alıyorum. Aynı şekilde diğer hamurları da yuvarlayarak tepsiye koyuyorum. Bezelerimin tamamını hazırladıktan sonra üzerine bir bez kapatıyorum ve bir 5 dakika dinlendiriyorum. Bu süre zarfında ben de iç malzemesini hazırlıyorum. Bezelerimi 5 dakika boyunca dinlendirdim. Poğaçamın iç malzemesi için de kaşar peyniri kullanıyorum. Sizler dilediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Dinlenen bezemi ters çevirerek tezgaha koyuyorum ve ortalama tatlı tabağı büyüklüğüne gelinceye kadar açıyorum. Hamurun uç kısmına rendelediğim kaşar peynirini koyuyorum. Hamuru üzerine kapattıktan sonra parmak uçlarımla iyice bastırıyorum. İyice kapandığından emin olun ki pişme esnasında peyniriniz sızmasın. Son olarak hamuru rulo yaptıktan sonra uç kısımlarını iyice kapatıyorum. En son ters çevirerek bezin üzerine alıyorum. Tüm hamurlar bitene kadar aynı işleme devam ediyorum. Hamuru elimle biraz açtıktan sonra içerisine peyniri koyuyorum ve rulo yapıyorum. Dilerseniz hamurunuzu akşamdan yoğurun ve mayalandırın. Mayalandıktan sonra buzdolabına kaldırın. Sabah da buzdolabından çıkarttıktan sonra bezelerinizi alın ve biraz dinlendirin. İşleme kaldığınız yerden devam ederek kahvaltınızı sıcak sıcak tüketebilirsiniz. Poğaça hamurlarımın tamamını hazırladım. Üzerine bir bez kapatıyorum ve bir 5 dakika dinlendiriyorum. Ayrı bir tabağa 2 yemek kaşığı dolusu üzüm pekmezini alıyorum. Yarım çay bardağı da su ekleyerek güzelce karıştırıyorum ve pekmezi biraz açıyorum. Poğaçamda kullanacağım şurubum artık hazır. Üzeri içinde bolca kavrulmuş susam kullanıyorum. Şayet evinizde çiğ susam varsa kısık ateşte sürekli karıştırarak kavurabilirsiniz. Hamurlarımı 5 dakika dinlendirdim. Poğaçamızın üzerini ilk olarak şuruba batırıyoruz. Şuruptan çıkarttıktan sonra da bolca kavrulmuş susama batırıyorum ve fırın kağıdı serdiğim tepsiye diziyorum. Bu arada diğer bir taraftan da fırınımı 200 derece alt üst ayarı açarak ısıtıyorum. Poğaçalarımı hazırladıktan sonra hemen sıcak fırına koyarak pişireceğim.
Poğaçalarımın tamamını hazırladım. Önceden ısıtılmış 200 derecelik alt üstlerli fırına koyuyorum ve pişiriyorum. 25 dakikanın sonunda pişen poğaçalarımı fırından çıkartıyorum. Fırından çıkartınca 1-2 dakika dinlendiriyoruz. Süre sonunda hemen sıcak sıcak servis ediyoruz. Poğaçalarımızı sıkıca kapattığımız için gördüğünüz gibi peynirlerimizde sızma olmadı. Muhteşem görüntüsü ve lezzetiyle simit poğaçalarım artık servis için hazır. Bu pratik ve lezzetli tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde ve başka lezzetlerde buluşmak ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.